Dostlar, huzurlarınızdayız. Ünlü astrolog, astrolojinin prensesi İpek Canbulat neden Kıbrıs'tan bildirmiyor. Şimdi neredesin? Hangi Ama onu şehirdesin? da söylemeyeyim artık ne olursun. Diyeceksin ki Peki. ayağı yanık kediler gibi geziyorsun diyeceksin. O yüzden Estağfurullah. söylemiyorum bugünü de. Estağfurullah. Nerede olduğumu. İpek Canbulat'la birlikteyiz ve bomba haberlerle geldik dostlar. İpek nasılsın görüşmeyeli? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın. İyiyiz işte. Yeni yıla gireceğiz. O pis kötü, o 2025'te yaşadığımız kötü enerjileri bir tarafa bırakıp 26'nın böyle ışığıyla, güzelliğiyle, pozitif enerjisiyle birlikte ne bileyim daha böyle cıvıl cıvıl, daha mutlu, daha huzurlu, kendimi daha zinde hissediyorum. Ama, şunu da söylemeden yapamayacağım. Tabii, biz, biliyorsunuz ki bir 3 aylara girdik aslında Evet, ve bu 3 aylara girdik ve aynı zamanda da yeni ay da başladı. evet, Bütün bu güzel enerjilerin toplamıyla birlikte ben inanıyorum ki her şey çok güzel olacak. Tabii ki bu bizim için, devletimiz için, toprağımız, vatanımız için, halkımız için, insanlarımız için, dostlarımız, arkadaşlarımız için. Bence 2026 o evet. 2025'te yaşattığı kaosları yaşatmayacağı gibi bize daha çok bilinçlendirecek, daha güzel kapılar açacak ve inanılmaz durumda da bizi böyle, bu farkındalığımızı sağlayıp hem hayatımızdaki yanlış insanları, yanlış iş, yanlış eş, yanlış, arkadaşları hayatımızdan çok kolaylıkla gönderip aktaracak. İpek Canbulat çok güzel dileklerde bulundu 2026 ile ilgili. İnşallah dediklerinin hepsi gerçekleşir. Caner İnşallah. Caner Tuzcu özel Ay, abonem ben öncelikle iyi akşamlar, ve iyi yayınlar moderatörüm. demişler. Caner Hepinize özel iyi abonem, akşamlar. moderatörüm. Caner ve Ümran Keleş moderatörüm ve bütün arkadaşlar. Hepinize merhaba. Eee, pardon sen de selam veriyordun dostlara. Tabii, Öyle değil tabii, mi? tabii. Hepsine buradan selam, sevgiler gönderiyorum. Evet. Yayınımız şu anda, eee, biraz düşüşle başladı. Normalde biz biliyorsun 300-400 kişiyle başlardık. Neden böyle oldu bilmiyorum bugün. Olabilir. Olabilir, yükseliriz inşallah. Dostlar, yeni bir haberle başlıyoruz. Yeni biraz evvel bir gelişme oldu. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Tuğya'nın cezaevine girmesi için elinden geleni yapan, Güllü'nün, "Ben bir gün ölürsem Ferdi evladım, bunu benim çocuklarım yapmıştır. Aman peşini bırakma." diye kendisine vasiyette bulunduğu Ferdi Aydın biraz evvel bir açıklama yaptı. "Yahu" dedi, "benim Güllü ablayla aşk yaşadığım iftirasını yayıyorlar." dedi. "Hepsine dava açacağım." dedi. "Yalan." dedi. Bazı televizyon kanalları ve TikTok hesapları benimle uğraşıyor. Benim ağzımdan çıkmayan sözleri söylüyorlar. Şahsımın ağzından çıkmayan sözler. 1,5 saat beni konuşuyorlar televizyon programları. Bağlanmak istiyorum, arıyorum. Beni yayına bağlamıyorlar, konuşturmuyorlar beni. Adeta bir kampanya var benim aleyhimde dedi. Ne diyorsun İpek? Öncelikle, evet, dün akşamleyin çıktı bu şaya. Ferdi Aydın'ın, Güllü ile ilişkisinin olduğunu söylediler. Hatta gece bir sularıydı. Ben aynı zamanda diğer sosyal mecralarda da, yayın yaptığımdan dolayı, bu yayın sırasında oldu bu olay. Bir beyefendi bağlandı bizim yayına. Ben dedi, tabii herkes kendi fikirlerini beyan ediyor orada. Ben Evet, dedi, bir şeyden endişe ediyorum dedi. Acaba dedi bu Ferdi Aydın bu evet, kadar bu olayın üstüne Türkiye'de tek giden insan ve özellikle bu olayın, eee, yani çözülmesi için çaba sarf ediyor. 3 aydır sabah öğle akşam evet, televizyonlarda, işte magazinde, TikTok'ta, orada burada. Merak ediyorum acaba bu da benim naçizane fikrim dedi evet, beyefendi. evet. Acaba dedi bu dedi nasıl bir şey? Yani merak ediyorum kendisiyle bir aşk mı yaşadı acaba Güllü dedi. Hayda! Aman, aman! Millet hop oturdu hop kalktı. Olur mu bilmem ne amca dediler. İsmini unuttum beyefendinin. Ee, Haydar mıydı neydi artık ondan evet, sonracığıma. Olur mu dediler. Bilmem ne amca dediler. Hiç öyle şey olur mu? Eee, a ablam diyor. Yani o da ona evlat diye hitap ediyor evet. ve bakın Adam ne sonra diyor? mesajları var. Yani Adam borç isterken bile. adam arkasında durdu mu peki bu fikrinin? Ne dedi adam sonra?
Sonra bizim yayının sahibi vardı. Yayının sahibi beyefendi, Evet, tabii ki dedi ki "Saçmaladığınızın farkında mısınız?" O ona dedi, şey diyor dedi yani, o ona dedi evlat diye hitap evlat ediyor ve aynı evlat. zamanda bir sürü de Evet, mesajları var dedi. Ondan borç para istediği gün bile "Evlat, ben senden bu parayı alıyorum ama bu evet, işin ölümü var, kalımı var. Eğer ölürsem hakkını helal et, çocuklarımdan iste." oldu mu demiş. Evlat diye yazmış yani. evet, evet. Adam Ferdi da bunu Aydın öyle bir söyleyince insan al. değil ya. Ferdi Aydın öyle bir insan değil sonra ya. Niye Değil yalan tabii söylüyorsun? canım. Bir de bir Niye şey yalan söylüyorsun? söyleyeceğim. Bir de bir Evet, şey söyleyeceğim. evet. Bak gördün mü eşini? Taş bebek gibi eşi var. Öyle biliyorum, Gördün mü? biliyorum. Sessiz sedasız bir izdivaç gerçekleştirdi onlar ve Vallahi ben gümüş sem bilemiyorum onu etmişti. bunu ama sadece ben Ferdi Aydın'ın eşini Evet. gördüm. İnanılmaz güzel bir kadın. Çok cici, çok zarif. Hakikaten şaşırdım hatta. Yani dedim Ferdi bunu nasıl bulmuş yani? O kadar güzel ki boşnak kızlarına benziyor. Ferdi Aydın Sarışın, da uzun boylu, ince. Ferdi Aydın da yiğit bir insan. Boylu poslu, yakışıklı, ensesi kalın, böyle pehlivan gibi. Niye? Ferdi Aydın Ya damadını Ferdi da Aydın, Ferdi de tatlı adam. Hayır, tatlı ondan adam. dolayı değil. Biraz bana şimdi bana biraz enerji olarak gece hayatında aktif olan adamlar bana Evet, çok böyle inandırıcı gelmezler. Yani ben onların enerjilerini açıkçası çok beğenmem. Geceleri karanlık enerji olur. Alkollü masalarda kötü enerji olur. Dolayısıyla hani evli olduğunu bile bilmiyordum. Görünce mutluluk duydum açıkçası öyle söyleyeyim. Ferdi Aydın ekmeğinde bir insan ve bir de, ülkücü, milliyetçi bir insan. Vatan sevgisiyle, insan Evet, evet. sevgisiyle dolu bir insan. Hayırsever bir insan. Dolayısıyla, Ferdi Aydın bu işi, rahmetlinin vasiyeti üzerine peşini bırakmadı, gerçekleştirdi. Fakat Tuğya'nın o kadar çok dışarıda adamı var ki Ferdi Aydın'ı nasıl şimdi hırpalamaya çalışıyorlar, nasıl adamı bıktırmışlar. Adam yani öyle bir şey sıkıntılı, bir halde ki ya diyor benimle ilgili diyor sürekli olarak olumsuz haberler yapıyorlar diyor. Şimdi diyor avukatımla oturacağım diyor. Hepsini tek tek izleyeceğim aleyhimdeki bütün yapılanları, videoları diyor. Evet, Hepsine dava maalesef açacağım diyor. olumsuz haber yapıyorlar, doğru. Bu da yaklaşık, 3-4 günden beri böyle oldu. Ne Evet, zamanki böyle oldu açık konuşmak gerekirse, Ferdi Aydın, bu kız tutuklandıktan sonra bir beyanat verdi ve açıklama yaptı. Dedi ki ben kesinlikle bunu yapmadım ama, mahkeme gününe kadar ben bunu mahkemede açıklayacağım ve birçok insanlar da yanacak diye bir ibarede bulundu. Dolayısıyla bu da aslında, kendisinin. Şimdi bir sürü insanlar bu kız yaptı dediler. Ben de aynı fikirdeyim. Şimdi yani çünkü açık yani ben dedim ki hani savcıdan iyi bilemeyiz biz. Savcı buna karar verdiyse demek ki suçlu olduğunu biliyor ki aldı ama bir anda kız tutuklandı. 2 gün sonra aman Allah'ım Bilal abicim bu yapmadı. Bu bir iftira. Bunu başkası yaptı. Yok Sultan yaptı. Yok o yaptı. Yok Kervan yaptı. Yok bu yaptı. Şimdi de Tuyan'ı, şey yapmaya, aklamaya çalıştılar. O yüzden dolayı o aklayan grup şu an Ferdi'yi kötülüyor. evet, bir de Tuyan içeriden Habertürk'e verdiği röportajda avukatı vasıtasıyla yazılı bir röportaj verdi. Kendisine sorular Habertürk muhabiri tarafından yazılı olarak avukatı vasıtasıyla ulaştırılmıştı. O da, Evet, içeriden onları cevaplandırdı. yayındayım canım. 4 soruluk bir röportaj. Orada açık açık Ferdi Aydın'a dedi ki, "Beni" dedi, burada olmamın sebebi Ferdi Aydın'dır." dedi Tuğyan. Ferdi Aydın başı çekti. Onun yaptıklarından sonra toplum benim üzerime geldi dedi ve toplum beni dedi, işte, düşman bildi, suçlu bildi, diye Ferdi Aydın'ı hedef gösterdi. Tuğya'nın dışarıda demek ki böyle bir şeyi var, çok büyük destekçisi var, kendisinin arkasında duranlar var demek ki ve bir anda Ferdi Aydın aleyhinde Evet, bir var. kampanya O bir var çoğaldı, yani, o bir başladı. gerçek, var olduğu gerçek. Evet, O yalnız değil ama, tabii ki o yani, onlar da ben onların kimler olduğunu biliyorum. Az Çok Beyaz TV'de Esra Ezmeci'nin programını izlediğim zaman hepsini de görüyorum zaten. Çok da iç açıcı tipler de değil açıkçası. evet. Dilek Şenyurt merhaba. Merhaba Dilek Şenyurt. Sana da selam verdi Dilek Şenyurt. Canım Merhaba benim, hoş geldiniz, merhabalar. özel Hepiniz abonem hoş geldiniz. Hepiniz yayın yükseldi bu arada. özel abonem Evet, özel üyem, Frankfurt'tan, Almanya'dan Dilek Şenyurt. Caner İstanbul'dan özel üyem Caner aynı zamanda moderatörüm.
Caner Tuzcu, Samiye Yüksel Hanım burada mı? Özel abonem. Nelida Manzano, Nelida Arjantin'den birazdan gelir Nelida. Delfina Dimasio'yu gördünüz mü arkadaşlar? Şili'den. Delfina Dimasio Şili'den. Sizler de dilerseniz özel abone olabilirsiniz. Bunun için yapmanız Canım benim. gereken Ay, Gaye de bize yazmış. Ben evet, de seni çok özledim canım benim. Benim de Gaye'yi biliyorsunuz. Bizim tabii. Kıbrıs'ın ünlü bir menajeri. O yazmış bana şimdi de. O da bizi takip ediyor. Hiç kaçırmaz yayınlarımızı. Gayeciğim öpüyorum seni canım benim. Caner ben Ee, İzmir Karşıyaka'dayım Bilal abi diyor. İstanbul'da değilim diyor. Peki İstanbul'da bir abonem vardı, ayrıldı şimdi o. Onunla karıştırdım Caner. Caner İzmir Karşıyaka'da. İpek Hanım çok yakışmış siyahlar, saçlar süper maşallah nazar boncuğu. Dilek Şengül. Teşekkür ederim. Çok mersi ya. Dilek Ne kadar Şengül. ihya ediyorsunuz beni vallahi. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Sizi burada görünce de böyle geliyorum. Normalde inanır mısınız? Televizyonda bile programa giderken oturup da hiç özenmezdim kendime. Makyajı bile araba kullanırken Tuzla ile İstoç arası arabada araba kullanırken yapardım. Hani diyorum ki burada hep böyle şeylere de artık mutlu oluyorum yazdıklarınızdan dolayı. Hakikaten biraz özeniyorum kendime açıkçası. Sizler için ama. Sizler için. Sizler için özendiğini söylüyor İpek. Evet. Ee, bu arada dostlar e, başlığı gördün mü? Başlık senin bana telefonda söylediğin bir sözü başlığa çıkardım. Görmedim. İpek Canbulat'tan dün söz ederken arkadaşlar yarın İpek Canbulat'la yayındayız diye İpek Canbulat'ın da bir konu üzerinde çalıştığını biliyorum demiştim. İpek Canbulat, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir için yine bakım yaptı ve çok çarpıcı bazı sonuçlara ulaştı. O ulaştığı sonuçlardan birini başlığa yazdım. Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'den çok daha fazla para kazanacağını İpek Anlatayım biraz sonra istersen. kendisi anlatır. Şimdi anlatma lütfen. Biraz sonra İpek kendisi Tamam, anlatır. tamam. Aşklarının da çok iyi gittiğini, ilişkilerinde çok iyi gittiğini söyledi. Bunların hepsini biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. Demet Özdemir'i nasıl buluyorsun? Başarılı buluyor musun? Yani Demet Özdemir'i ben Kıbrıs'ta tanıdım. Oğuzhan'ın Merit'teki konserinde görmüştüm. Önde oturuyordu. Çok böyle hayat dolu, cıvıl cıvıl bir kızdı. Bana orada öyle gördüm ama dizilerde bana çok antipatik geliyor. Yani aslında ekran yüzüyle normal gerçek arasında çok büyük fark var. O yüzden dolayı çok böyle aman aman sizi met edebileceğim bir tip değil. Bana antipatik geliyor, yani itici geliyor. Ya ben Hazal Kaya'yı ilk gördüğümde bu Aşk-ı Memnu zamanı, Aşk-ı Memnu bitmişti. Bir iki sene sonra ilk gördüğümde menajerinin ofisinde şok oldum ya. Şöyle 1,55 falan bir boy. Bilmiyorum Evet, küçük biraz çocuk gibi. küçücük Evet, minicik çocuk gibi. evet. Yüzü çok güzel ama bu fizik filan boy filan yani hiç demezsin o ekranda gördün. Ekranda böyle dolu dolu Yani ben yüz yüzünü de filan gördüm. Öyle çalışıyorlar. aman aman çok güzel bir yüzü yok ama enerji dolu, hayat Evet. dolu, inanılmaz kahkaha bir çok özgüven tavan bir kadın yani. Öyle, öyle. Yani şunu söyleyeceğim, demin söylediğin destek için söyledim bunu. Dışarıda görüyorsun ünlüleri hiç ekranda gördüğün gibi değil. Tabii ekranda, o çekim, hileleri, çekim usulleri, yöntemleri filan onu dolu dolu gösterdiği için oyuncuyu bize, kocaman gözüküyorlar. Fizikleri de vücutları da kafaları kadar geniş, büyük gözüküyor. Ama gerçek hayatta bazıları özellikle işte Hazal Kaya örneğidir. Son derece çelimsiz duruyor yanında karşında. Demet Özdemir'i gördüğünde biraz soğuk mu buldun? Dışarıda o soğuk olduğunu ben de Yani, gözlemledim. evet, soğuk, bakın dışarıda gördüm onu, çok soğuk ve donuktu ama, Evet. tabii ki bir eğlence ve alkollü bir ortamda, bir sonuç itibariyle bir konserde gördüm. Hem de eşinin konserindeydi. Daha, boşanmadan önceydi. O zaman da biraz daha farklı gördüm. Yani dizide de farklı, ekranda farklı, sosyal hayatta farklı, akşam farklı, gündüz farklı. Değişken bir karakter yani. Eşref Rüya dizisinde oynuyor, ve diyor ki Eşref Rüya imkansız aşkları hatırlatıyor. Onun için çok seviliyor diyor. Artık dizilerde aşklar çok hızlı başlıyor ve aynı hızda tüketiliyor.
Eşref Rüya'da çocukluk aşkının merkeze alınması ve kız karakterin Rüya olarak ortaya çıkması eski zamanların imkansız aşklarını hatırlatıyor. Benim ve özellikle kadın seyircinin en çok tutunduğu noktalardan biri de bu diyor. Eşref Rüya'nın reytingleri de güzel, sevilen bir dizi. Peki 26 Şubat doğum günü ne burcu oluyor Demet Özdemir'in? Balık. Balık Kovadan burcu. balığa geçiş. Yani 4-5 gün farklı kovadan balığa geçmiş. Dolayısıyla aslında balıkların, normal hayatlarda, çok böyle içine kapanık, asosyal gibi görülseler de çok, ben çok balık tanıyorum. Normalde hep öyle yazar, literatürlerde ya da astrolojide. Ama balıklar böyle temiz burçtur. Yani içi çok temizdir, berraktır ama hiç onlar asla kin tutamazlar. Balık burcunun en belirgin özelliği başarısıdır, inadıdır ve yapacağım dediği konunun ardında olup onun için çaba sarf edip amacına ulaşmasıdır. Çok başarılıdır. İş hayatındaki en başarılı kadınlar Balık burcu ve Koç burcundan gelmedir. Ama seyahatleri de çok severler. Fakat o kızcağız yanlış bir evlilik yaptı özel hayatında. Ve bu evlilikten sonra da ben onu çok takdir ettiğim bir konu var. Çok böyle dik başlı ve astığı mastık yani kesin kararlı bir kız o ve özgüveni çok yüksek bir kız. Bir anda bir yanlışa dayanamayıp tak diye boşadı adamı. Ya, ve çok kısa sürdü. Hakikaten ama Evet. adama aşık olduğunu ben çok iyi biliyorum. Eee, Kısa süreli, aşıktı, kısa evet, sürede aşklar bitiyor. O aşk denen şeyler çok kısa süreli şeyler. İnanma öyle şeylere. evet ve sonrasında, bir gitti Yunanlı bir DJ'yle, Yunanistan'da adalarda aşk Evet, yaşadı. onunla Sonra aşk yaşadı. Atina'da o aşkına devam etti filan. Atina'da, Çok eee, doğru. arabanın Situat, içinde doğru. arabanın içinde görüntülendi o Yunanlı sevgilisiyle. Sonra, o aşkını bıraktı, ayrıldılar, ve bu sefer de çok zengin bir Türk iş adamının oğluyla o kadar varlıklılar ki dünyanın çeşitli yerlerinde otelleri var 5 yıldızlı. Şeyde, Madrid'de Hard Rock Otel'in sahibi mesela bu aile. Çocukla 1 ay kadar o otelde kaldılar İspanya, Madrid'de. Los Angeles'ta evi var çocuğun. Los Angeles'a gittiler. 1 ay kadar da orada tatil yaptılar. Bir ara vitesi boşaldı. Oğuzhan, bunları finanse edemezdi zaten yani. Oğuzhan Edemez, edemez. nereden bunları finanse edecek? Edemez. Yapamazdı. Los Angeles'ta bu çocukla, tatildeyken, onun evinde yaşıyorken, Dubai'den, kendisine ödül verileceğini öğrendi. Özel uçak yolladılar buna Dubai'den, o organizasyonu yapan firma. O özel uçakla Dubai'ye geçti, ödülünü aldı filan. Çok şaşalı günler bunlar, çok şaşalı hayatlar, çok renkli hayatlar, rüyalarımızda göremeyeceğimiz, insanların, normal sıradan insanların ayağına geliyor. Yani bu, balık burcu kısmetli midir? Çok kısmetlidir. Durgun, zekâ, çok böyle hiperaktif değildir, çok hızlı değildir, çok hızlı A! hareket etmez A! Aynısını anlatıyorsun. ama Demet'i ama anlatıyorsun. Evet, evet, çok sakin, evet, hiperaktif evet, değil sakin, ama içinde hiperaktif değil içinde ama ama içinde böyle yani iş konusunda nasıl hırslı bir kadın. beyniyle onun içi, aynı değil. Merkez de aynı değil. Bunların, yani, düşünce merkezleri de aynı değil. Mesela şöyle söyleyeyim, Demet'in dış görünüşü itibarıyla baktığımız zaman Demet'te aslında böyle bir agresiflik de var, fark ediyor musunuz? Var Hiç balıklara yakışmayan. ama, yani hep belli etmez bunu. Kimseye gerektiği zaman yani çok az kişi sen bunları nereden biliyorsun ya? Ben Aynısını onu, söylüyorsun ya. Aynısını söylüyorsun ya. Ben Demet'i çok evet. yakından takip ettiğim için yıllardır. Vallahi bravo sana ya. Vallahi bravo ya. Bir Hiç de inanır bitti. mısın özel hayatıyla ilgili de ortak dostlarım var Amerika'da, Cengiz Çolak. Hiçbir zaman Cengiz Çolak'a da sormadım. Yani sen Oğuzhan'ın kankasısın, beraber geziyorsunuz, sürekli onlar Amerika'ya geliyorlar. Ailece karı koca ikiniz de görüşüyorsunuz ama nedir bu durum diye de açıkçası sormadım. Ama sadece bildiğim bir şey var. Kızı analiz ettiğimde kızda bir agresivizm, inanılmaz böyle bir tavırlar ve, çoğu şeyi içine atma yeteneği.
Vakti gelince birilerini böyle bozmak yahut da vakti geldiği zaman birileriyle uğraşmak gibi bir durumu söz konusu. Aslında kız tamamen kendi hayatına odaklı yaşıyor. Hiç dış etkenlerle ya da dışarıyla hiç ilgisi yok. Tamamıyla kendisiyle ilgileniyor. Evet, evet. Kendisine kazık atanı da yazıyor bir kenara. Hiç uğraşmıyor, hiç uğraşmıyor. Vakti zamanı gelince, bir şekilde onu halledelim. Caner de yazmış. Demet Özdemir meşhur olmadan önce aynı mekânda beraber çalıştık. Dansçıydı o zamanlar da neyse diyor. Evet, dansçı zamanını biliyorum. Dansçı zamanını biliyorum. Çok iyi bir dansçıydı. Dans ederek para kazanırdı. Dans grubunun içindeydi. Caner biliyor. Evet, moderatörüm Caner'e selam olsun. Peki, Demet Özdemir ve Hande Erçel'in, kız kardeşi Gamze. Gamze'yi muhabirler biraz sıkıştırıyorlar sorularıyla. Diyorlar ki, "Onur Güvenatam'la tanıştın mı? Ablanın, kız kardeşinin sevgilisiyle tanıştın mı?" diyorlar. O da devamlı gülerek böyle Muhammed çok böyle zor. böyle He. devamlı, ağzı devamlı gülüyor, ağzı kapanmıyor. O kadar hoşuna gitmiş ki kızın ablasının Onur Güvenatam'la sevgili olması. Ağzı kulaklarında. Ama Eee biz de mutlu olduk açıkçası. Sen mutlu oldun. Ama, Sen ama bu çok mutlu oldun. ilişkiyle ilgili yorumlar yaptım zaten geçen yayınımızda, hatırlamadın mı? Sen çok mutlu oldun. Sen Hande'nin fanısın galiba. Ondan mı mutlu oldun? Ya, fanı değilim. Ben Nesin? Afra'nın fanıyım bir defa. Hande'nin fanı falan değilim. Hande'yi de seviyorum tabii. Ha, Afra'nın sevdiğinden. fanıyımdır ben. Evet. Afra'nın fanıyım. Ben daha tanışmadım diyor Onur Güvenatam için, Gamze. Hande şu an mutlu gözüküyor diyor. Muhabirler soruyor, "Çok mu mutlu?" "Ya, şu an mutlu gözüküyor işte." diyor. "Mutlu gözüküyor." diyor. Yani Hande çok mutlu demek ki. Peki bir de, Aman sosyal. mutlu olsun. Ama Oh, Bilal mutlu abi bir şey olsun. söyleyeceğim. Bu Evet. kız artık bir yerde kalsın, mutlu olsun yani. Oradan buraya git, buradan oraya git, oradan buraya sıçra. Aşk arayacağım diye deneme, yanılma metoduyla kendine zarar verir. Ya, bunun Aslında adı burada bunu aşk mı? fark etmiyor. Bunun adı aşk mı? Bak şimdi diyorlar ki Hande Erçel için sosyal medyada Hande'den hızlısı Türk Hava Yolları. Yani bir dur, bir nefes al be kızım diyorlar yani sosyal medya. Ya bunun adı aşk mı sence? Bak şimdi Kerem Bürsin'e önce Murat Dalkılıç. Murat Dalkılıç'la sevgiliydi. Sonra Kerem Bürsin'le sevgili oldu. Murat Dalkılıç'la beraberken son zamanlarında Kerem Bürsin'le çıkmaya başladı. Kerem Bürsin'e geçti. Sonra Kerem Bürsin bitti. Hakan Sabancı'ya geçti. Arada da 2 ay filan, 1 ay hatta bir tanesinde hiç Ama ara ben vermeden. Hakan Sabancı'yla ilişkilerinin olmayacağını ve ayrılacaklarını mutlaka söylemiştim size, hatırlayın. Söyledin. Hatırladınız mı? Hatırladım, Hakan hatırladım. Sabancı olayında ben çünkü görürüm yani bazı şeyleri hissederim. Duru görüm yüksektir ama Hakan Sabancı ile olmayacağını ve bununla ilgili büyük sıkıntı yaşayacağını görmüştüm ben. Evet. Bir de bu Gamze, kız kardeşi Gamze de Hande'nin her sevgilisiyle kanki oluyor. Takipleşiyor. Evinde ağırlıyor kocası Caner'le beraber. Kolayca adapte oluyor Hande'nin yeni sevgilisine, o yeni hayatına Hande'nin. Yani bu da bana ilginç geliyor ya. Hande bitince bunlarınki de bitiyor. Takipleşmeyi bırakıyorlar. Hatta şeyi engelledi bunları. En son sevgilisi Hakan mı? Hakan engelledi. Eee Hakan engelledi, biliyorum, Gamze'yi hepsini engelledi. engelledi. Gamze'yi engelledi, Caner'i de engelledi. Karı kocayı yani, eee, bilmiyorum ama ya Onur Güvenatam'la yakında çıkarlar mı el ele? Teşekkür ederim Nimet. Yakında, ben bak yine o zaman da söyledim ben. Ben ne dedim? Bu kıza baktığım zaman, adama da baktığım zaman o zaman tabii ki yorumları yaptığımda söyledim. Evet. Kesinlikle bu ilişkinin belli bir noktada son bulacağını, yine bunların ayrılık yaşı. Ya Hakan Sabancı gibi bir çocukla mutluluğu bulamayan bir kadın daha diğer ilişkilerde bence aramasın. Problem burada bakın. Çok partner değiştiren kadın yahut da erkek sağlıklı ilişkiler yaşamıyor demektir. Bir arayış içerisinde demektir. Bu arayışta deneme yanılma metoduyla mutluluğu bulamazsınız. Bakın size de söylüyorum takipçiler. Herkes için geçerli bu. Deneme yanılma yöntemiyle yok onu deneyeyim acaba aşk olur mu? Bunu deneyeyim olur mu?
Öyle denilerek, yani, böyle, sürekli try yaparak kesinlikle bir yere varamazsınız. O yüzden dolayı da her zaman söylediğim bir şey var benim. Ne diyorum? Eee, hiç bulamadınız mı kafanıza göre birisini? Kendinize aşık olun, kendinizle yaşayın daha iyi. İlla hayatınızda birinin olmuş için olması gerekmiyor. Anlatabiliyor Gerekmiyor. muyum? Hande'yi Gerekmiyor. de ben Hakan Sabancı'dan sonra Hakan'la ayrıldı. 3 yıllık bir ilişki bitti. Birbirlerini engellediler bilmem ne. Bu kadar yurt dışlarına gittin, tatiller yaptın, ettin, evlenecek gözüyle bakılan bir ilişkide bunu yaşıyorsan demek ki sen ilişkilerinde bazen de para arıyorsun demektir. Yani ben artık bu şekilde düşünüyorum. Para. Bu şekilde düşünüyorum. Para tabii ki. Para da Pa niçin peki hiç dikkat ettiniz mi bugüne kadarki partnerlerinden hangi biri işsiz, güçsüz, parasız? Yahut da parasız bir adamı kabul eder mi? Hayatına alır mı Hande? Almaz. Çünkü lüks yaşantıya alışmış zaten. Çok Hele yakışıklı Sabancı'dan sonra çok artık onu yakışıklı bilmiyorum. Bu yönetmen de tatmin edebilecek mi yani parasal anlamda? O da enteresan. yapımcı yönetmen. He. Çok yakışıklı olması yetmez mi, bir kadın için? Hayır, hayır. Bir erkek Para için gerekli mi? Para gerekli hayır, midir? tabii ki gerekli. Bir erkek için öncelikle gerekli olan tek şey, benim için yani en önemli şey, eee, bir defa yanındaki kadını taşıyabilecek nitelikte ve güçlü olması. Ben o zaman Nasıl ona erkek anlıyorsunuz? derim. Nasıl anlıyorsunuz Ben siz o zaman kadınlar? ona erkek derim. Siz Seni kadınlar taşıyacak. Se bir adamın Nasıl? parası ol siz kadınlar bir adamın, zengin olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Benim için zenginlik önemli değil ki. Yoksul olsun, benim olsun ama adam olsun, karakter sahibi olsun. Adam olsun Erkek karakter. olsun, Evet, karakterli olsun, onurlu olsun, sadakatli olsun. Parasız olmuş hiç umurumda değil. anladım, Gerçekten umurumda değil. Tabii ki bir anladım. erkeğin mesleği olmalı ama illa benim gözüm yahut da diğer kadınlar, benim gibi düşünen kadınların gözleri tepelerde, yükseklerde olmaz. Çünkü benim tarzımdaki kadının arayışı başka bir şeydir. Para değil. Ben zaten iş kadınıyım. İş insanıyım ben. Benim bir Evet, erkeğe hiçbir zaman ihtiyacım olmadı, olmaz da. Allah da nasip etmesin zaten. Ama tabii ki arkamda her kadın ister. Güçlü bir, yine böyle bu hâlimle bile güçlü bir erkeğin arkamdan gölge gibi kocaman çıkmasını ister şahmaran gibi. Ama yok, yok. Bir iş günümüzde de yok. Ekonomik koşullar malum ortada zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani bana deseler ki İpek sen para mı yoksa duygu mu, aşk mı? Benim için para önemli değil ama Hande için çok önemli. Dikkat ediyorum geçmiş aşklarına. Hepsi materyal üzerine. İş adamı, fabrikatör, iş insanı. Bu da öyle üretken bir adam. Yapımcı, yönetmen de varlıklı. Varlıklı bir varlıklı, insan bu da. varlıklı. Hande Erçel'i çok burada, Bu arada aşklar da parasız yaşanmıyor. Şimdi birine aşıksın, götüreceksin bir kadına bir çiçek götüreceksin. O da parayla. Olmuş bir kokino çiçeği 300 lira. O romanların sattığı var ya Bağdat evet, Caddesi'nden aldım anneme. evet. 300 liradan o da 4 tane. 8 tane alsan 600 lira. Yani Bazen o da pahalı. Bir erkeğin, tabii o yılbaşı çiçeğini, en ucuz çiçekten bahsettim de en pahalı çiçekler de var, pahalı çiçekler var çok. Yani bir erkeğin cebinde tabii ki para olması bir kadın için de aslında gurur verici bir şey. Çünkü seni taşıdığını gösterir. seni bugün Bağdat Caddesi'nde görmüşler. Ne yaptın? Bugün göremezler canım. Dün gördüler beni Dün mü? Bağdat Caddesi'nde. Dün 9 saat Bağdat Caddesi'ndeydim. Yapma be, 9 saat. Vallahi Bostancı'dan başladım, Evet, ta Göztepe Fener yoluna kadar sahilden yürüyüp orada bir AVM var ya evet, Fenerbahçe'de evet, Tesadüf Kafe. evet. Oradan tekrar dönüp sahil yolundan tekrar Bostancı'ya geri döndüm. Toplam alışverişimle birlikte 8 saat yürüdüm. 8 saat yürüdün. Bağdat Evet. cıvıl cıvıldı. Niye caddeden Çok yürümedin? seviyorum ya. Çok seviyorum. Ben Anadolu yakasından başka bir yerde yaşayamam gerçekten. Çok Yaşayamaz. seviyorum ben Anadolu yakasını. Ben Ben yaşayamam. Ben yaşayamam, mümkün değil. Bizim oraları sakin, sükunetli. Yani bir kalite var. Bir acayip bir, şey var. Saygı görüyorum. Bakın dolmuşa biniyorum Bostancı'dan. Şaşkın evet, Bakkal'a gidene kadar burnuma buram buram 9 çeşit parfüm kokusu geldi. ne güzel ya. İnsanlar dediğin gibi Sonra insanlar birbirine bakımlı. saygılı. Evet, "Hanımefendi şuraya oturabilir miyim? Burada oturabilir miyim? Şunu uzatabilir misiniz?" Böyle, "Çok teşekkür ediyorum. İyi seneler hanımefendi." Tanımıyorlar beni, bana "Hanımefendi iyi seneler, mutlu yıllar diliyoruz." Ya, bir saygı var. Ben tanıyorlardır. bilmiyorum biraz Tanımazlar mı ya? Seni tanımayan tanırlar da belli ondan mı yaptılar acaba diyorsun bu hayır, belli komplimanları? etmiyorlar. Tabii tanıyorlar seni. Tanımaz olurlar mı ya?
Dilek yani, İpek yani. Afra ve Mert konuşalım diyorlar. Evet, konuşacağız arkadaşlar. Peki Hülya Avşar'a geçmiş olsun. Hülya Avşar Kaza e, geçirmiş ya. İstanbul Tarabya'da sahilde yeni aldığı arabasıyla trafik kazası geçiriyor. Şöyle oluyor. Arkası deniz, duvara, yolun kenarındaki duvara geliyor, bütün hızıyla vuruyor. Fren yerine gaza basıyor ve eğer duvarı geçse denize düşecek, ama son bir hamle yapıyor. Denize düşmekten kurtarıyor aracı. Allah korusun ya. Bu nedir ya? Yeni bir diziye başlayacak. Acaba nazar mı değdi kadına? O da Ama güzel bir zaten, kadın. benim de idollerimden birisidir Hülya Avşar. Ben Hülya Avşar'ı çok beğenirim. Çünkü doğal kadın olduğu için beğenirim. Spor Doğal kadın. yaptığı için bedeni. Bakın, spor yaptığı için beğenirim. O da aşk Çok doğal ve kadınıdır natürel olduğu ha. için, estetiksiz olduğu için beğenirim. Estetik Kendine son derece saygılı olan bir kadın. Öyle manken olayım derdine de değil. Aman ince olayım, kemik olayım, zayıf olayım da değil. Balık etli. mi? Balık Değil. etli. Değil. Aşk kadınıdır aynı zamanda. Aşk Sessiz kadını. sedasız, Aşk kadını. gizli gizli. Evet, aşk Kimseye... kadını. Evet, aşk kadını. Biliyorsun sen. 10 Ekim ne burcu oluyor? 10 Ekim doğum günü. Kim? Hülya Avşar için mi Hülya söyledin? Avşar. Ama 10 Ekim. şimdi Hülya Avşar'ın bende daha önceden, bak ben daha önceden onun doğum haritasını çıkarttım. Nereden çıkarttım? Nereden? Yıllar önce benim bir ahbabım vardı Kıbrıs'ta. Tanırsın belki. Eskilerin menajerlerinden birisiydi bu. Belki ismini duymuşsundur. Hürriyet Kaya'dan. Hürriyet Kaya'nın. Duydun mu? Evet, duydum. Duydum. Gerçekten duydun mu? Duydum canım. Duydum. He. Hürriyet Evet. Kaya'dan. İşte o zaman Hürriyet bana baktırmıştı ona. Çok merak ediyordu. Demişti ki bana, "Ya," demişti, "İpek," demişti, "bu Hülya ile ilgili Ayvalık'ta yaşıyor ya. Ne Evet. olursun," demişti, "bana yardımcı ol. Bir şeylerden bahsetmek istiyorum ben." Yani, onun hayatıyla ilgili böyle, hani, derler ya 10 Ekim Terazi burcudur ama hiç böyle terazinin kefeleri birbirini tutmuyor. "Ne düşünüyorsun Hülya ile ilgili?" dediğinde dedim ki ben, evet, Gaye de yazmış, "Hürriyet'i herkes bilir," diye. Evet, evet. Maalesef Hürriyet, onun çok yakın arkadaşı Hülya'nın. Demiştim ki ben ona, "Evet, doğru söylüyorsun." Terazi burcu ve doğum haritasını çıkarttırmıştı o zaman bana. Hülya'da bazen ani çıkış ve fevri davranışlar var. Öyle Var. görüldüğü gibi sükunetli, sakin bir kadın değil. Biraz atarlı giderli bir kadın yani. Ama onun haricinde son Ama derece doğal, herkese değil. son Onu derece herkes pozitif, bilmez. hayata bağlı. Herkes bilmez onu, ama bak var, ama o dediğin nokta bak çok önemli. Atarlı Evet, giderli. Herkese evet, değil. atarlı giderli. Normalde Doğru. çok sakin gözükür, ama Mesela şunu da söyleyeyim. tersi Mesela çok terstir. evet, mesela şunu söyleyeyim. Şimdi bir terazi kadınıyla boğa kadını aynıdır. Çünkü gezegeni Venüs'tür. Yani güzellikleri olan ilgisi vardır. Ne bileyim işte zevkleri, iletişimleri, sosyalitesi farklı. Tek bir özellikleri, ortak asıl özellikleri hiçbir zaman çıt kırıldım olup da nasıl anlatayım size? Hani böyle bazı kadınlar gibi zarif ve estetik davranamazlar. Yapay Evet, olmazlar. evet. Anlatabiliyor muyum? Biraz böyle maskülen tiplerdir. Terazi kadını da öyledir, maskülen bir tiptir. Bazı kadınlar vardır ya, çıt kırıldım. Ay, böyle çok ince, zarif, çok böyle. Öyle değil, çok doğal bir kadın bir defa. Hem kendisi doğal, ruhu hem fiziği doğal. O yüzden ben Hülya Avşar'ı tek geçerim, çok da severim. Çok da severim diyorsun. Çok büyük geçmiş olsun. Bu kazayı 1,5 ay önce geçirmiş kendisi, ama kamuoyuna Yeni ya, evet, yeni yeni yansıdı. yeni yansıdı, yeni duyduk. Tabii ki Hülya Avşar sinemanın yıldızı, son 35-40 seneye imzasını atmış bir isim olduğu için konuşmak lazım Hülya Avşar'ı. O yüzden konuştuk. Eee, bu arada arkadaşlar, Sorry, bir dakika. Bruna yazmış. When you speak about Afra and Mert. About in 5 minutes. Çok merak ediyor. Bak, Afra ile Mert'le ilgili ne zaman konuşacaksınız? Sizi Ferdi bekliyorum diyor Aydın'ı Bruno. Please wait Fer 5 minutes. Okay. Ferdi Aydın'ı arayacağım. Ferdi Aydın aradı şimdi. Ne Biraz diye sonra aradı? arayacağım. Şimdi çaldırıyordu. Emrullah Erdinç Evet, evet, serbest adli bırakıldı. adli gazeteci o. Serbest bırakıldı. Bu uyuşturucu operasyonu ile ilgili dün gözaltına alınmıştı. Şimdi haberi gördüm. Peki, peki,
Ne diyorsun, bu uyuşturucu operasyonuyla ilgili olarak? Bu Ela Rümeysa ne kadınmış yahu spiker olan. Neler, neler, neler çıkıyor ortaya. Saadettin Bilmiyorum, Saran sanki şey yani, bir lig toplantısı yapmış yani. Kaçıncı ligdeyse ben anlayamadım. Bu böyle, iş adamları, bürokratlar, siyasiciler, ne bileyim, işte, yok onlar, yok bunlar. Yani aklım hafızam durdu. Çünkü neden? Ela Rümeysa İmam Hatip mezunu, çok böyle mütevazi ve aynı zamanda mutasip bir ailenin kızı. Yani mazbut bir ailenin kızı. Hayır, acaba diyorum ki kafamda şu, bir psikolog olarak, psikoloji okumuş bir insan olarak şunu düşünüyorum. Evet, Merak ediyorum, diyorum ki acaba böyle baskı altında, çok inanılmaz baskı altında büyüyen yahut da ailesi böyle müteassıp ya da ne bileyim, işte, böyle tutucu olan ailelerin çocukları, sakın bazı insanları buradan ne olur tenzih ediyorum, yanlış anlaşılma olmasın. olmasın. Acaba böyle mi rahat davranıyorlar? Bu sıkılıktan, bu baskıdan dolayı mı diyorum. Ama düşünüyorum ki en büyük baskıyla yetişen bendim. Benim babam asker. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman böyle rahat ve özgür bir hayatım olmadı benim. Çünkü her zaman babamın ya postası ya yanındaki askeri hep benim peşimde okula o bırakır, o getirir, o götürürdü. Hiç böyle aman aman rahat bir hayatım. Ne zaman İngiltere'ye gittim o zaman rahatladım. Ama bakıyorum da nasıl bir iş bu ya? Ela Rümeysa, hakikaten beni şoka uğrattın ya. Beni çok şaşırttın, beni çok yanılttın sen. Ben Ya seni ne başarılı bir kız bilirdim, ne zarif bir kız, ne kültürlü bir kız olarak bilirdim. Yavrum, ne yaptın sen? Hangi kafayla yaptın bunları sen? Hangi kafayla? maalesef, maalesef, o programda, dün de, eee, oradaki gazeteci olan hanım, eee, Ela Rümeysa'nın partneriydi. Ela Rümeysa Sevilay mı? Sevilay mı adı? Sevilay, Ela Hıı. Rümeysa Tamam, biliyorum kovulduktan o kadını sonra ben. Ha. Ela Rümeysa kanaldan kovulduktan sonra onun yerine moderatör olarak başka birisi atandı ve, onunla yapıyor şimdi o gazeteci kadın. Dün dedi ki o Galatasaray antrenörü, teknik direktörü Okan Buruk da bu konuda, uyuşturucu konusunda, savcılığa çağrılacak, ifade verecek dedi. Sevilay Yılman. Bunu söyledi ve savcılık bunu 2 saat sonra yalanladı. Böyle bir şey, Okan Buruk için böyle bir şey yok dedi, ve Sevilay Yılmaz'ı TMSF kovdu, işten çıkardı. Gazeteci yalan haber, yayınladığı için, anons ettiği için TMSF'ye Sevilay'ı mı bağlı. çıkarttılar? Evet, TMSF'ye bağlı şimdi, Show TV, TMSF'ye geçti. Kayyum atandı TMSF, Show TV'ye ve Habertürk'e. Sevilay'ı çıkardılar ve onunla yetinmediler. Programı yayından kaldırdılar. Bütün çalışanları işten çıkardılar ya. Böyle bir şey olur mu ya? Çalışanların A! ne günahı var ya? Bak Neden öyle şimdi bir şey oldu Bilal abi? Ela Rümeys Anlayamadım. Ela Rümeysa kızım bak şimdi neleri kimleri zarar veriyorsun ya. İnsanlar yılbaşı üstü işsiz kaldı senin yüzünden. Yani herkese zararı var bu kızın ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bilal abicim, bir şey söyleyeceğim. Bana gelen sorular şunlar, bana böyle onunla ilgili de birtakım sorular yazanlar oldu sosyal medyadan. Evet, İşte, "Bu kız tekrar iş bulabilir mi? Yok, Saadettin Saran tekrar Fenerbahçe'ye girebilir mi? Fenerbahçe'nin durumu ne olabilir?" Az önce sizin yayında da alttan yazdılar. Bu tip konularda yapamıyorum. Fenerbahçe falan beni ilgilendirmiyor. Ben öyle çok fanatik bir yeri, bir futbol takımını falan, zaten benim tarzım değil. Yani sevmem ben öyle futbol takımını tutayım da aman aman peşinden koşayım, bununla ilgileneyim falan. Ben, sadece Beşiktaş'ı severim. Sadece öyle söyleyeyim. Ama evet, sorana da Galatasaraylıyım derim. Ama Beşiktaş benim için özeldir aslında. Tabii ki, üzüldüm. Üzüldüm yani çok üzüldüm. Çok üzüldüm. İnanılmaz üzüldüm. evet. Çünkü koskoca Fenerbahçe Kulübü başkanından tut da siyasetçiler, onlar bunlar, iş adamları filandı fişmandı. Nasıl bir iş ben anlayamadım yani. Şimdi Fenerbahçe Kulübü Başkanı, olmadan evvel Saadettin Saran bütün bu işlere bulaşmış. 2021 yılındaki yazışmalarmış onlar. O zaman bir ilişki yaşamışlar. Öyle söylüyor, bugün yeni bir ifade verdi Ela Rümeysa. O ifadesinde 2021 yılında
bir ilişki yaşadık. Sonra dost kaldık, arkadaş kaldık diyor. Ben bunu da anlamıyorum Saadettin böyle. Saran'la. Ayrılıyorlar, aşk yaşıyorlar. Evet. Sonra hangi midelerle arkadaş olarak kalabiliyorlar onu da Yani anlamış değilim. öyle söylüyor. Şimdi bu Saadettin Saran'ın tabii özel hayatı kimseyi ilgilendirmiyor. Bizi de ilgilendirmiyor ama şimdi Saadettin Saran da diyor benim özel hayatım filan falan diyor. İşte dava açacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ama bir suç işlendiyse ve Cumhuriyet Savcısı sizi çağırıp Yaptığı sorguluyorsa bu suçu aramalarda ve işlediniz mi aynı diye, zamanda sizi bu suçu çağırdıysa mutlaka evet, ki bir şey bu vardır. suçu işlediniz mi Zaten diye Bilal abicim, çağırıyorsa bu kızım özel olmaz. Bu özel olmaz. Bu genel olur. Kamuoyunu ilgilendiren bir durum olur Saadettin Saran. Yani siz bu işlere karıştıysanız, bununla itham ediliyorsanız çok önemli bir şahsiyetsiniz. Bırakın Fenerbahçe'yi. Saran Holding'in sahibisiniz. Yıllardır, 40 yıldır sizi Türkiye tanıyor. Yani Türkiye'nin her yerine spor salonları yaptırmış bir iş adamı olarak zaten biliniyorsunuz. Hakikaten Türkiye'de 40 tane ile bu adam 40 tane ile kasabasına, şehir merkezine spor salonu yaptırdı kendi cebinden. Saadettin Saran. biliyorum, biliyorum. Evet. Çok özür Yani dilerim. Hülya Avşar'ın eski sevgilisi miydi? tabii. Bir aşk yaşadılar ya. Bir Yani ara öyle biliyorum, evet, evet. yani Mustafa Sandal'ın boşandığı karısıyla da aşk yaşadılar. Yani böyle bir tabii tanınmış bir kişilik de aynı zamanda. Fenerbahçe'yi bir kenara bırakalım. Dolayısıyla medyada, halk da, sosyal medyada bu konuyla ilgilenir. Bunun için insanlara kızamazsınız. Ancak şimdi saç örneği alındı ya, kan örneği, idrar örneği, saç örneği esas olan. Orada bir şey bulunursa, pozitif çıkarsa o zaman yani çok zor durumda kalacak. Cezaevine bile girme durumu var. Eğer öyle olursa Saadettin Saran'ın, ama aksi olursa da aklanır. Saç örneği, kan örneği temiz çıkarsa da bu sefer de aklanır. Her şey silinir, biter, gider. Anlatabiliyor muyum? Ama e, Evet. öbür türlü olma ihtimalinde var. Bekliyoruz şimdi. Bu şeyi bekliyoruz. Testin Neyi? sonucunu bekliyoruz. Saç örneği, kan Bilal örneği, abicim, idrar mevzu örneği. aslında bir şey söyleyeceğim. Mevzu aslında bir anda patladı. Bakın ondan sonra bu, adli, gazeteci olan, Emrullah'ı aldılar. Ondan sonra, işte, Hayyam Garipoğlu'nun, torunları mıydı o bilmiyorum, yeğenleri mi? Onlar Garipoğulları'nın. karışmış. Onlar Ha, yapmışlar onları bu ayrı işi. aldılar. Sonra 1-2 kişi daha var, onları daha devam ediyor ve aynı zamanda bu Sercan Yaşar denen çocuğu konuşturmuşlar. O da itirafçı olunca hepsini anlatmış. Asıl mevzu şu: Ela Rümeysa jandarmaya cep telefonunu veriyor ve cep telefonunu verirken içerisinde şifreyle birlikte veriyor. Verirken hiç mi aklına gelmedi? Çok akıllıyım Ela, yani seni gerçekten akıllı bir kız zannederdim. Madem bunun şifrelerini jandarmaya verdin, neden galerini temizlemedin? Niye bütün iş adamlarıyla yaşadıkların hepsi videolardaydı? Bu yapılır mı Ela? Yani Yazık o annene babana. yani Yazık annene babana. Yapılır mı? itirafçı olmak istedi. Onları silse de onlar bulunuyor, çıkıyor sonra. Bulunuyor onlar. Silse de, yok etse Hepsi de onları, çıkıyor, hepsi. hepsi çıkıyor. WhatsApp'tan ne Hepsi çıkıyor. yazarsanız yazın, mutlaka bir mahkeme aracılığıyla araştırıldığı zaman kesinlikle bütün yazışmalar ve videolar çıkıyor. Çıkıyor. Ya, Silmiş olsan da çıkıyor. Yani çıkıyor. Ela Rümeysa şimdi itirafçı olup hapis yatmadan bu işten kurtulmaya çalışıyor. Şu anda cezaevinde tutuklu ama itirafçı olup her şeyi herkese itiraf edip anlatıp ifşa edip nasıl Saadettin Saran'la yazışmalarımız uyuşturucu üzerineydi diye itiraf etti savcıya. Uyuşturucu İtiraf yazışmalarıydı. etti. Ama Savcı Saadettin Saran itiraf etmedi, üzgünüm. evet, O Saadettin kesinlikle böyle bir Saran şey yok dedi. Saadettin Saran bu seyrettiğimiz filmlerden replikler, şakalaşıyoruz dedi. Ha öyle mi dedi. Peki dedi savcı. Sizi saç örneğine, kan örneğine götürsün arkadaşlar adli tıpa dedi. Cumartesi öğleden sonra Tamam. oluyor bu. Cumartesi öğleden sonra oluyor. Kaldırdı telefonu Saadettin Saran odadan çıkınca. Cezaevi savcısını aradı. Bana Ela Rümeysa Cebeci'yi gönderin hemen derhal dedi. Ek ifadesini alacağım dedi. Bir saat sonra savcının yanındaydı Ela Rümeysa. Savcı sordu. Saadettin Saran'la o yazışmalarınız, senin cep telefonundan çıkan yazışmalar şaka mıydı? Film replikleri üzerine mi konuşuyordunuz? Yoksa uyuşturucu üzerine mi konuşuyordunuz? Bir dal getir, ot getir, şunu getir, bunu getir yazışmaları. Evet. Uyuşturucu üzerineydi dedi Ela Rümeysa.
Tamam dedi kızım. İtiraf etmiş, helal olsun kıza. Tabii, Bak tamam delikanlı dedi. kızmış yani. Tamam dedi kızım dedi. Hadi sen cezaevine geri git dedi. Yani Geri git Saadettin dedi bir de. Saran'ı tabii yolladı. Saadettin Saran'ın yani orada açığa düşürdü Ela Rümeysa Ama ben ama o kıza baktım Ela Rümeysa'ya. Ela Rümeysa en kısa sürede çıkıyor. Onun baktım ben şeyine, öyle mi bilgileriyle. çıkıyor mu? Bu çıkıyor. En kısa sürede çıkıyor. O da itirafçı olacak. Onun da vermiş olduğu ifadelerin arkasında 3-4 tane daha ifade çıkacak. Ben de Ferdi Aydın'dan esinleniyorum. Ferdi'nin bu böyle yürekliliği, bu böyle erkekvari, anormal böyle bir kabadayıvari bir havası da var Ferdi'nin. Yani ondan böyle esinlenerek ben de artık onu taklit ediyorum Ferdi'ye. Fakat Bilal abi gerçekten enteresan. Ferdi'ye Güllü'yü nasıl yakıştırdılar? Instagram'da dün TikTok yıkıldı. Dediler ki Güllü ile Ferdi'nin ilişkisi var. Kesinlikle var, bu adam bunu koruyor dediler. Ben dedim hatta yayının sahibi Yapmaz ya. anlattı size, Alparslan Bey. Ferdi Ha. yapmaz öyle şey. Ferdi öyle bir adam değil ya. Evli barklı bir Alparslan adam. Bey sinirlendi. Hatta ben de Alparslan'la biraz böyle bir kötü oldum. Çünkü orası dedim bir platform. Herkes kendi fikrini beyan edecek. Herkes kendi fikrini söyleyecek. Neden adamı engellediniz dedim. Alparslan dedi öyle bir şey olamaz. Mümkün değil. O ona abla diyor dedi. O da ona evlat diyor dedi. Falan derken devreye Jale girdi bilmem ne. Ortalık karıştı. Dün akşam saat gece 2'de oluyor bu olaylar. Ve Ya bu olur mu olayı ya? bence Ayıp 2'de ya. duydu Günah ya. Ferdi. Günah Tabii. ya Ferdi'ye böyle kadıncağız. bir şey söylediler. Ölmüş kadının arkasından iftira Ay atıyorlar ya. merhabalar Alparslan Bey. Alparslan Bey dedim, Alparslan Bey geldi. Ee, Merhaba, merhaba. Hoş geldin Alparslancığım. Evet, hemen hemen zaman zaman katılıyorum onun yayınlarına. Alparslan Bey hoş geldiniz. Alparslan Bey'in yayını mıydı akşam? Evet, Alparslan'ın yayınıydı. Bazen tabii orada kaos oluyor. Ben tartışıyorum tabii, biraz dik kafalıyım. Ben Boğa burcuyum. Dik kafalı olduğum için kendimi çok fazla ezdirmem açıkçası. Öyle bir iki tane kendini bilmez insanlar geldi oraya. Yine bu konularla ilgili abuk subuk yorumlar yaptılar. Birbirimizi yedik kadınlarla. O anda beni kimse koruyup kollamadığı için ben yayını terk ettim. Ona saygısızlık yaptığım için. Alparslan'dan sonra özür diledim. Dün akşam da lütfen ne olur gel dedi. Tamam peki dedim ben de. Ondan sonracığım öyle yani. Peki, Benim yayınım Bilal abi diyor. Bak benim yayınım diyor. Alparslan'ın yayınını nereden baksan bir 10.000 20.000 kişi izliyor. anladım. Bravo, bravo. Çok güzel. Ya Ferdi de çok iyi tanır onu. Ama Ferdi'ye böyle bir iftira atıldı dün Allah akşamleyin. çok üzüldü. Ferdi çok üzüldü ya. Çok çok üzüldü. Adamcağız hiçbir Üzü- şey hak etmedi Bilal abi ya. gerçekten demin seni mi aradı Ferdi? Demin aradı, biraz evvel aradı. Ne diye aradı Yayından acaba? Bu sonra konuyu mu? döneceğim. Ben bir video çektim, yayınladım yarım saat evvel. Gördüm videoyu. Onu Gördüm. gördüm, onu gördü muhtemelen. Yayından sonra döneceğim kendisine. Gördüm. Ay, bu konuyla ilgili o video. Evet. Eee, Alparslan Bey'in yayınında demek bunlar oldu. Peki o adama, o Evet. Adamın Ferdi'ye adını unuttum. Bir saniye. Adamın adını, adam önemli bir adam galiba. Alparslan Bey yazar mısınız alttan rica etsem? Beyefendinin ismi neydi? Hatta yayından çıkarttı, attı onu. Git dedi. Böyle saçma şeyler söyleyip insanlara iftira atıp midesini bulandırma insanların dedi. Allah iyi yapmış Yok Alparslan. Alparslan'cığım hayır. İyi yapmışsın Alparslan kardeşim, iyi İsmi yapmışsın. neydi? Böyle işte böyle bir şeyler oldu yani anlayacağım. Allah Allah çok ayıp ya. Peki başka onu destekleyen oldu mu, yayında bu Tabii ki oldu. saçmalayan adam? Alttan bir Yok kızcağız destekledi ama ben tabii alttan saçmalayanı da destekleyen, saçmalayan adamı destekleyen oldu mu? İftira atan. adamı destekleyen olmadı. Beni yanlış anladılar. Ben dedim ki burası Hayati Bey'miş. Bak ismi Hayati Bey. Ama gereği yapıldı diyor Alparslan Bey. Hayati Bey evet doğru. O söyledi. Dedi ki kesinlikle dedi ilişkileri var dedi ve Allah dedi bu olay dedi. Allah. Tabii var ki Ferdi Aydın yaralanmış bu kadından dolayı ve o yüzden dolayı çıkıp ekranlara oraya buraya 3 aydan beri bunu anlatıyor. Bir insan durup dururken niye bunu anlatsın dedi. Niçin anlatsın dedi. Çok 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 büyük Ama terbiyesizlik Ferdi çok yapılmış. üzüldü. Çünkü Ferdi'ye en son atılan iftira buydu biliyor musun? Çok ayıp yani, çok ayıp, çok ayıp. Hani Eee, ben de Alparslan'a şeyden dolayı kızdım. Hani niye attın bu adamı dedim. Keşke atmasaydın bu adamı. Yani atmasaydın da konuştursaydık böyleleri. Bilelim yani en azından fikirleri toplayalım. Herkesin fikrine saygımız var diye. Alparslan Can Birisine diyor abla ki dediğiniz kişiye evet, nasıl yakıştırma yapılır? Hiç olacak bir şey mi? evet Evet abla haklı, diyor. Abla diyor haklı, Ferdi ona. haklı, haklı, çok haklı. Ferdi'yi aslında ben Bilal abi ben Ferdi'yi
bizim yayına da getirmek istiyorum. Bakalım, bakalım olabilir tabii. Yani Şimdi konu bu, yani konu bu çünkü. Diğer konular beni ilgilendirmiyor. O tamamen savcılıkla, polisle, devletle alakalı olay. Ona yorum yapamam zaten. Hani haddime. Ama bu konuyla ilgili gerçekten, büyük bir iftiraydı bu. büyük bir iftiraydı bu. Büyük bir iftira. Çok büyük bir iftiraydı bu. Evet, şimdi deminden beri arkadaşlar yazıyorlar, soruyorlar. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Ay, Demir benim konum konusuna geldi desene. geçelim. Dün Afra Saraçoğlu'nun Bulgari markasıyla, dünyaca ünlü mücevher firmasıyla 2026 yılı için anlaşma yaptığı açıklandı. Milyon dolarlara imza atıldı. Sen Afra Ah, Saraçoğlu için çok güzel şeyler söylemiştin yazdan beri. Çok güzel bakımlarda, çok hatta bir güzel şey söyleyeyim mi? neticeler Geçen söylemiştin. yayınımızda da ne dedim? Büyük Ne dedin? projelere imza atacak. Onunla ilgili çok büyük güzellikler olacak ve Afra'nın önü çok açık. Hedefleri var. Maddi anlamda öyle büyük bir yükseliş yaşayacak ki o bir değil, 2 değil, 3 değil. Dördüncüsünde artık bu, Afra bir idol olacak. Zaten benim gözümde o bir idol ama daha büyük bir idol olacak. Afra'nın başarısı, o sert duruşu, mizacı, o soğuk tavırları aslında ona çok büyük bir pozitiflik veriyor. Çünkü, enerjiyle de ilgilenen birisi. Bana da uzaktan gelip soruyorlar. Yani, işte, ortak böyle tanıdıklar var, işte, ne bileyim, yakın çevresinden isim vermeyeceğim insanlar enerjilere çok inandığını ve aynı zamanda nazara çok inandığını, içten anlamda eğer bir sıkıntı yaşarsa bunun tamamen nazar odaklı olabileceğini kendisinin düşündüğünü benim kulağıma kadar aksettirdiler. Ondan da bir bilgim var. Afra'nın bir defa mart ayı itibarıyla çok büyük bir çıkış yakalayacağı, tam böyle alevlenip ateşleneceği bir dönem ve üzgünüm, hatta bunu söylerken de acaba dedim, söylesem Evet. mi, söylemesem mi Söyle ama ya, söyle er Mert'in meydanı. Mert'in 2 tık önüne geçecek maddi açıdan. Çünkü sadece Bulgari değil, ona dünyanın en ünlü markaları gelip imza attıracaklar. Büyük projeler, büyük şeylere imza atacak. Maddi açıdan inanılmaz büyük hedefleri var ve bu hedeflerine de sahip olacak ama bu kız doğuştan şanslı. Bazı insanların şansı çok genç yaşta olur, bazılarının ise belli bir yaştan sonra olur, bazıları da hiç şansı yakalayamaz. Ama bu dünyada, yani şanssızım der, hiçbir çaba da sarf etmez. Afra öyle birisi değil. Afra bir defa Mert'e, ilk etapta yakıştırdıklarında, aşk yaşadıklarında bile inanın utanıyordu, biliyor musunuz? O kadar çekimserdi ki. Utanıyor, bir mahcubiyet, çekingenlik. Söylesem bir türlü, söylemesem bir türlü, itiraf etsem bir türlü, etmesem bir türlü. En sonunda kız içine kapandı. Afra'nın diyorlar hayatında biri olabilir mi? Onlar aşık değiller, aşk yaşamıyorlar. Bakın bunu benden iyi kimse bilemez. Ben 27 senedir bu işi yapıyorum ve 27 seneden beri de enerjiyle uğraşıyorum. Afra'yla Mert'in ben doğum haritaları her gün benim elimde. Haritalara da bakıyorum. Hayır, ondan ziyade bakın burada sabahleyin de telefonda konuştuk biz Bilal abiyle. Dedim ki ona, burada bir bak bilgilere kadar çıkarmışım. Ne dedim Bilal abi sana, bak buraya yazmışım. Evcet hesabından 624 onun değeri, yani isimsel olan değeri çıkmış. Dolayısıyla onu da 3 sembolize ediyor. Yani diyor ya Gani ya Rezzak ismi enerjisi var. Bu ne demek? Ya Rezzak enerjisi para demektir. Derler ya, ya Allah ya Rezzak. Esmaları bile okurken bunu söyleriz. Şimdi ben burada 624 Afra'nın enerjisiyle birlikte ya Gani ya Rezzak diyorsam bu enerjiyi para olarak Afra'nın çektiği ayan Afra'da beyan burada ortada. Afra'da yer rezzak enerjisi var diyorsun, öyle mi? Para enerjisi var tabii ki, çağrım yapıyor ona. Ebced hesabında 624 çıktı. Onun haricinde Afra'nın bakın bir evle ilgili bir hayali vardı. Çok büyük bir mutluluk yapacaktı. Bunlar Yalı Çapkını'ndan sonra düşük bir performans gösterdiler, doğru. Ama açık konuşmak gerekirse bu nazardan oldu. Çok kısa süre oldu. Çok kısa süre oldu. Ondan sonra kendilerini ayrı ayrı toparladılar. Mert ayrı bir yerden toparlıyor, Afra ayrı bir yerden. Ama Afra 2 tık, 2 adım Mert'in önüne geçecek. Öyle görülüyor. Mart Nisan'dan büyük bir, mutluluk dolu bir enerjim var Afra ile ilgili. Sadece Bulgari'de kalsa keşke. Tekrar Yapma, konuşacağız bu konuyu. yapma ya. Tekrar konuşacağız. Bulgari ile kalmayacak bu. Dünyanın en meşhur markalarıyla birlikte yine hedeflerine imzalar atacak. Her daim benim enerjim çok yüksektir.
Gerçekten öyle. Gerçekten enerjim çok yüksektir. Ben bir şeyi beynimden istemem yeterli. Ne istiyorsam Allah bana aynısını, istediğim şeyin aynısını verir. Onlarla alakalı da siz dilediğiniz, istediğiniz bir şey varsa lütfen yazın, tamam mı? Ve ben inanıyorum ki her şey çok güzel olacak. Onlar bunu hak ediyorlar. Tertemiz 2 tane pırıl pırıl genç. Neden bu insanların mutsuz olmasını istersiniz? Siz bunları istediğiniz müddetçe zaten aslında o mutsuzluk enerjisini siz kendinize enjekte edersiniz. Enerji öyle bir şeydir ki verirken alırsın. Sen karşı tarafa bu kötü enerjiyi yüklersen sen de o enerjiyi kendine enjekte edersin. Bir ömür boyu da mutluluğu bulamazsın. O yüzden bunlarla uğraşmayın. Yolunuza bakın, işinize bakın, ailenize bakın, ocağınıza bakın. Tutturmuşsunuz bir Mert, bir Afra ayrıldılar, ayrılsınlar. Olmaz bu ilişki. Yok efendim Mert Zampara, yok Mert Kova burcu. Yani Mert kadar bu antilerin kafasına Mert kadar taş düşsün. Düşsün, Gerçekten düşsün. Düşsün, 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 düşsün. düşsün. Bu kadar olmaz. Biraz iyi düşünün ya. Düşünün de size de gelsin iyi enerjiler. Nedir bu böyle düşmanlık? Nedir? Onu anlayamadım. Çok 2 haklısın. tane Peki. pırıl pırıl genç ya. Ben Mert'in ailesini bakın hiç araştırmamıştım. Geçen hafta ne dedim Bilal abi? Mert'in ailesiyle gurur duydum dedim. Evet Dedin, onun da dedin. ailesi. Annesi falan kapalı bir kadıncağız. Mütehassıp böyle Evet, başörtülü bir kadın. Ben ona evet. bakmam ki. Ben neye bakarım biliyor musun? Evlatlarını yetiştirebilmiş mi? Çocuklarına iyi eğitim vermiş mi? Okutmuş mu? Mert'in abisi doktor. Mert de keza biliyorsunuz boş bir çocuk değil, üniversite mezunu. Değil. Baba deseniz keza öyle. Mütevazi, aklı başında, dört dörtlük, kültürlü bir aile. Afra'ya baktığınız zaman Afra'nın ailesi tertemiz, piripak, neşe dolu, hayata bağlı, pozitif. Onlar da böyle bence dengeliyorlar birbirlerini. Hani aileler arasında da bir frekans farkı yok. Anlatabiliyor muyum? Olsa zaten söylerim. Bir de onların hesaplarına bakıyorum ben yıldızname baktığım için. Yıldıznamelerinde bunların ebced hesabı denen hesaplar var. Dolayısıyla isimsel olarak bakın şeyin Mert'in çıkartmadım. Mert çünkü benim gibi kısa. Afra, Mert, İpek. Bak hepimizin aslında dört harfli isimler. Bu 4 harfli isimlerde bazen değer 1000, bazen de 600 arasında seyirir. Şimdi ben baktığımda burada çok enteresan ki Afra'nın ya Rezzak enerjisini yani parayı aktive ediyor burada diyor. Çağırıyor parayı kendisi diyor. Afra'nın başarılı olacağını 15 Mart tarihi itibarıyla Nisan'ın sonuna kadar bir dönem hızlı bir dönem uykusuz çalışma tempolu bir dönem olacağını hiç o agresif olmayan Afra'nın bir dönemde bir agresifliğe bulanacağını söylüyor. Aa, Doğum ne haritası zaman? da böyle Neden? söylüyor. Neden? Evet böyle söylüyor. Ne zaman? Yoğun olacak çünkü çok Evet. yoğun olacak. İnanılmaz yoğun olacak anladınız mı? O Hımm. yüzden dolayı da şey olacak yani nasıl anlatayım size? E, Gerilecek, uykusuz kalacak, yorulacak. Biliyorsun bir insan yemek yemediği zaman, uykusuz olduğu zaman, bir de yorgun olduğu zaman aklı yerinden gider. Ben bir gün bile uykusuzluğa dayanamıyorum mesela. Ama Afra'da da böyle olacak. Afra şu an nasıl dışarıdan çok böyle sükunetli, sakin, kendi halinde, hiç böyle ağzı var dili yok bir kız. Doğru mu? Aynen öyle. Mert de aslında çok efendi bir çocuk. Mert de sakin bir Ona çocuk. hiç lafım yok. Ona Mert de lafım yok. öyle. Ama ona Mert de kızıyorum. Bu aralar bir ablası olarak ona kızdım ben. evet, 15-20 gündür kızgınlığım var. Etrafında ne kadar böyle, ipe sapa gelmeyen, onu kıskanan, onun enerjisini böyle down eden, onu, evet. ne bileyim, işte, arkasından konuşup yüzüne gülen insanları hayatında barındırdığı için Mert bir tık aşağıya düşüyor. Farkında değil. Yine ben bir şeyler yapıyorum, bir çalışmalar, bir enerjiler, bir dualar, bir bilmem neler. Yine çıkarıyorum ama bu nereye kadar? Benim de işim gücüm var. Anlatabiliyor muyum? Hani bana söylüyorlar İpek Hanım ne olur bugün de Mert'e çok böyle baktıran var. Çok arıyorlar diyorum. İnsanlar kendilerini unutmuş. Tamamıyla Mert'le Afra ile ilgili yorum yaptırıyorlar bana. Kendilerine yıldızname baktıracaklarken Mert'e bakar mısınız? Afra'ya bakar mısınız? Bir de bunlar için düşünebiliyor musunuz? Benim seanslarım ücretli siz biliyorsunuz. Ama sonuç itibariyle kendisine baktırmıyor. Kendi hayatını merak etmiyor. Mert'in hayatını merak edip baktırıyor. Söyledim ya Yani geçen hafta Edremit'ten aradılar beni diye. biliyorum, biliyorum sevginin büyüklüğü. Peki sevgili İpekçim yine bir saati doldurduk. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Bilal abicim, ne demek. Ben sonsuz teşekkürler ediyorum. Her şey Eksik için, olma.
Gerçekten teşekkür ediyorum size. Özellikle de buradan takipçileriniz var. Ben bazı yazıları okuyamıyorum. Çünkü İngilizcenin dışında bir lisan orada, yazılıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. İspanyolca mıdır, neyin nesidir? Ama buradan da onlara selam, sevgiler gönderiyorum. Bir dahaki yayına bu selamlarımı, sevgilerimi bilmiyorum İngilizce olarak göndereyim kendilerine. Sanki onları saymıyormuş gibi duymasınlar. Yok, yok. İlgilenmiyormuş, görmüyormuşum gibi Altyazı. duymasınlar. Birazdan onların dilinde altyazıyı geçeceğim. Bütün videoları kendi Lütfen rica dillerinde. ediyorum, ne Evet, olursunuz. her Çünkü hepsi. ben onlara kendi lisanlarını bilmediğim için hitap edemiyorum ama onlara da sonsuz sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. O değerli vakitlerini ayırıp bizi izledikleri ve dinledikleri için de minnettarım kendilerine. 2026 yılında yine takipçilerin hepsine buradan sonsuz sevgiler, mutluluklar, bol paralar, ne bileyim çocuk isteyenlere Allah çocuk nasip etsin, yuva kurmak isteyenlere yuva nasip etsin. Her şey gönlünüzce olsun. Benden bu kadar. Canım, Dediğim gibi, Bilal abicim sonsuz sevgi gönderiyorum size de. Bana ben da de. danışmak ya da ulaşmak isteyenler İpek Astro Instagram adresinden ulaşabilirler. Canım İpekçim, bir şey soracağım. Bu Alparslan Bey'in telefonu varsa bana yazsana özelden. Tabii ki yazarım, Bir şey soracağım yazarım. kendisine. Tabii ki Peki, yazarım, çok teşekkür ediyorum yazarım. sevgili İpekçi. Bugün neydi günlerden? Salı. Biz seninle Bugün günlerden salı, cuma cuma günü gene birlikte olacağız birlikte ama olacağız. 2025'in son programı olacak bu. Çünkü, Çünkü yılbaşı. bir dahaki salıya Yılbaşı. yılbaşı mı oluyor? Galiba yılbaşı salı günü. Hayır, bir Evet saniye, yılbaşı ne günü? ve salı Yılbaşı diye salıysa nasıl yapacağız programımızı? bakarız, konuşuruz. Hayır, bakarız değil, yapacağız. Yaparız, Yapacağız. Yılbaşı günü yapacağız. Nar yaparız. patlatacağım burada. Narı Tamam, patlatacağım. tamam, tamam. Bereketler yağsın bize. İyi Tamam? akşamlar. Dilekçim iyi Hadi akşamlar. görüşmek üzere. Peki. Hoşça kalın. Bay Peki. bay. Sağ ol, bay bay. Bütün arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum. Lütfen abone olarak izleyin. Abone olursanız mutlu edersiniz bizi ve beğen yapın lütfen. Beğendiyseniz yayınımızı İpek Can Bulat'a, Astrolojinin Prensesi'ne bir kere daha teşekkür ediyorum. Sevgiyle.